Sevgili dostlar merhaba, bir yayında yine birlikteyiz. Bugün konuşacağımız konu demografi, nüfus konuları. Nüfus konusuna biliyorsunuz oldukça önem veriyoruz. Bu kanalın düzenli izleyicileri nüfus meselesinin uluslararası ilişkilerin en önemli konularından biri olduğunu bilirler. Uluslararası ilişkiler çalışanları coğrafya gibi nüfusu da çok önemserler. Bir toplumun nüfusunu devam ettirebilmesi için ve makul bir büyüme elde edebilmesi için kadın başına en az 2,1 çocuğa sahip olmak gerekiyor. Eğer bu sayı 2,1'in altındaysa o toplumların nüfusu artmaz. Aksine azalmaya başlar. Biz buna nüfus azalması veya nüfus erimesi de diyoruz. Bu sayı Avrupa devletlerinde Avrupa ortalaması 1,4 düzeyinde ve her yılda bu rakam azalıyor. Yani kadınlar daha az çocuk sahibi oluyorlar. İspanya ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkelerinde kadın başına düşen çocuk sayısı 1 civarında. Yani 2'nin çok altında. Kadın başına Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,66, Kanada'da ise 1,43 çocuk düşüyor. Güney Kore, Çin ve Japonya'da ise doğum oranı açısından daha felaket bir seviye söz konusu. Aslında bu rakamların batıda biraz daha yüksek çıkması aldatıcı, yanıltıcı. Mesela Fransa'ya baktığımız zaman Fransa'da kadın başına düşen çocuk sayısı 1,83 görünüyor. Bu rakamın son bir yılda 1,7 civarına düştüğünü söyleyen de var. Ama yine de Türkiye'nin ortalamasından bile daha iyi bir ortalamayla karşı karşıyayız. Almanya'da ise bu rakam 1,58 civarında. Fakat bu rakamların bu seviyeye de çıkmasını sağlayan göçmen kadınlar. Yani Fransız yerli kadınlar veya Alman kadınlar çocuk doğurmaktan kaçınırken yeni gelmiş olan göçmenler bu oranı yukarı doğru çekiyorlar. Buna rağmen yani Afrika'dan, Asya'dan gelen kadınların nispeten yüksek çocuk doğurma oranlarına rağmen Fransa'da, Almanya'da bile nüfus erimesi oldukça yüksek seviyelerde. Almanya'nın nüfusu 1972'den bu yana doğal yollarla çoğalmıyor. Göçmenler sayesinde çoğalıyor veyahut da göçmen olan vatandaşların daha fazla çocuk doğurmaları sayesinde oluyor ama o rakamlarda bile her geçen gün azalmalar yaşanıyor. Bu rakamların pek çok anlamı var. Bunları iktisadi veya içtimai açılardan değerlendirebilirsiniz. Ancak bunun bir anlamı da Avrupa ve Kuzey Amerika'da beyaz ırkın her geçen gün tükenmesi, erimesi. Mesele sadece düzensiz göçmen meselesi değil. 40-50 yıl gibi oldukça kısa bir süre içerisinde İsveç'te, Hollanda'da ve benzeri ülkelerde beyaz Avrupalı bulmak çok zorlaşacak. Aşırı sağ veya ırkçı partiler ülkelerinin siyahlar, Müslümanlar ve Asyalılar tarafından işgal edildiğini, ırklarının ve dinlerinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu sıklıkla dile getiriyorlar. Açıkça bunu savunuyorlar. Ancak gidişattan endişelenenler sadece ırkçılar değil. Irk ve din önemli bir konu ve pek çok ülke yöneticisi nüfus dengesindeki değişimin varoluşsal bir noktaya doğru kaydığını düşünüyor. Yani sadece ırkçılar değil, sadece aşırı sağcılar değil, nispeten ılımlı Almanlar mesela veya Fransızlar bürokrasi içerisinde beyazların sayısındaki artışı çok ciddi bir sıkıntı kaynağı olarak görüyorlar. Aslına bakarsanız nüfus azalması sadece Avrupa'ya özgü bir durum değil. Dünyanın her yerinde doğurganlıkta bir azalma var. Hatta Afrika'da, Asya'da bile doğurganlıkta bir azalma var. Ancak Afrika'da ve Asya'da bunun temel nedenleri ise zenginleşme, şehirleşme ve kadının özerkleşmesi, daha bağımsız bir hale gelmesi. Bir de iş hayatına kadınların daha fazla girmesi. Ancak batıda ve batılılar arasında doğurganlık çok daha hızlı azalıyor. Hatta bu rakam intihar düzeyinde bir azalma gösteriyor. Batıda nüfus çöker iken Afrika'ya baktığımız zaman Afrika'da çocuk sayısı daha önce kadın başına 7 idi, 8'di, hatta çok daha yüksek rakamlardı. Ama bugün geldiğimiz noktalarda 5 gibi, 4 gibi, 3 gibi hala çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Örneğin Nijer'de kadın başına düşen çocuk sayısı yaklaşık 7. Nijerya'ya baktığınız zaman bu rakamın 5,24 olduğunu görüyoruz. Nijerya için bu rakamlar çok ciddi düşüşlere işaret ediyor. Ama Avrupa ile kıyasladığınız zaman Avrupa'nın nüfusu erirken, çökerken Nijer'in nüfusu adeta patlıyormuş gibi bir
durum karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Nijerya'nın şu anda 210 milyon civarında olan nüfusunun bu hızla gider ise 2050 yılında, yani sadece 25-26 yıl içerisinde 2 misline çıkması ve yaklaşık 400 milyon olması bekleniyor. Aynı şekilde nüfusu sadece 23 milyon olan Nijer devletinin nüfusunun da 25-26 yıl içerisinde 3 misli artarak 60-70 milyonlara gelmesi bekleniyor. Bir zamanlar Fransa'nın küçük bir şehri kadar bile nüfusu olmayan Nijer, önümüzdeki 25 yıl içerisinde Fransa nüfusundan bile daha fazla bir nüfusa sahip olacak. Bu önemli bir değişiklik. Sadece nüfus meselesi olarak görülemez. Bunun siyasi, askeri, ekonomik pek çok etkileri olacaktır. Afganistan'a baktığınızda kadın başına 5 çocuk düşüyor. Yemen'de ise bu rakam 4 çocuk. Kısacası Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da doğurganlık sıfıra doğru yol alırken Afrika ve Asya'da bazı yerlerde nüfus hala roket hızında yükseliyor. Bunlar içinde en önemlisi de Sahra Altı Afrikası, genel söyleyişle Kara Afrika. Afrika'nın şu anki nüfusunun 1 milyarın biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 1 milyar 200 milyon gibi bir nüfusa sahip olduğu düşünülüyor. Ve projeksiyonlara göre önümüzdeki 25 yıl içerisinde Afrika'nın bu 1 milyar 200 milyon, 1 milyar 300 milyon olan nüfusunun 2,5 milyara çıkması hesaplanıyor. Bu rakam Hindistan ve Çin'in bugünkü nüfuslarının toplamı kadar. Yaklaşık toplamı kadar. Hindistan'la Çin'i toplarsanız bugün 3 milyar yapıyor ama 25 yıl sonra büyük ihtimalle Çin'in nüfusu hızlı bir erime içerisinden geçtiği için daha da azalacak. Yani Afrika dünyanın en kalabalık kıtası olma yolunda ilerliyor. Bırakın 2050 yılını, 2030 yılında bile Afrika'nın nüfusunun 1,7 milyara ulaşması bekleniyor. Afrika'nın bu kadar büyük bir nüfusu besleyemediği ve doğanların büyük bir kısmının da kuzeye, Avrupa'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne göçtüğü aşikar. Yani bir Çin gibi, bir Japonya gibi, bir Kore gibi olsaydı Afrika, buradaki nüfus artışı kimseyi belki o kadar rahatsız da etmeyebilirdi. Çünkü o insanlar doğdukları yerlerde doyacakları için belki başka ülkeleri o kadar rahatsız etmeyeceklerdi. Fakat şunu çok iyi biliyoruz. Afrika'da iş imkanları, istihdam imkanları çok az. Afrika o kıta insanlarını beslemekte zorlanıyor. Bu nedenle Afrika'da doğan her bir çocuğun potansiyel bir Fransa göçmeni, potansiyel bir Almanya göçmeni veya Amerika göçmeni olacağı anlaşılıyor. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Afrika'nın nüfusunun 1,5 milyar kişi artacağını düşünürsek, bu kişilerin en az 500 milyonunun, 1/3'inin Avrupa'ya gitme ihtimali çok yüksek, çok fazla. Yani 500 milyon Afrikalı önümüzdeki 25 yıl içerisinde Avrupa'ya göçmen olabilir. Avrupa'ya 500 milyon yeni göçmen ne demek? Bu rakam Avrupa'nın şu anki nüfusunun neredeyse 2 katına çıkması anlamına geliyor. Yani Avrupa Birliği ve İngiltere'yi aldığımız zaman Afrika'dan 500 milyon insan bu bölgeye gider ise bu bölgenin nüfusu 2 misline çıkar. Hani iş gücü açığının kapatılması anlamında bu belki olumlu bir haberdir. Ancak Almanların Almanya'da, Fransızların Fransa'da azınlık durumuna düşeceklerinin de bir habercisi olur bu. İlaveten bundan daha belki dramatik bir durum. Avrupa ülkeleri şu anda bile göçle baş etmekte zorlanıyorlar. Yeni gelenleri kendi toplumlarına, ekonomilerine bunları adapte edemiyorlar, uyumlu hale getiremiyorlar. Eğer bu göç hızlanarak devam eder ise ve böyle yarım milyar insan gibi devasa bir rakama ulaşır ise Avrupa'nın bu kişilerle baş edemeyeceği ve müthiş bir krizin çıkacağı, buhranın çıkacağı aşikardır. Bu bir felaket anlamına gelir. Ve en nihayetinde öyle bir noktaya gelinir ki bunun artık geri dönüşü yoktur. Fransa Fransızların, Almanya Almanların, Belçika'da Belçikalıların ülkesi olmaktan çıkar. Herkes hani bir zamanlar ünlü bir sunucunun söylediği gibi çikolata renkli olur. Çikolata renkli Fransızlar, çikolata renkli Almanlar. Belki daha iyi olur. Orasını bilemiyorum ama büyük ihtimalle bu senaryoları düşünen Fransızlar, İngilizler, Almanlar biraz kabus görüyorlardır. Batılı hükümetler ve kuruluşlar soruna
kökünde çare bulmaya çalışıyorlar. Yani nüfusu Afrika'da ve Asya'da durdurmak istiyorlar. Üçüncü dünya ülkelerinin nüfuslarını azaltma, durdurma aslına bakarsanız 1950'lerin, 1960'ların projesi. Batı dünyası, batılı kuruluşlar ve devletler 1950'lerden itibaren Doğu'daki, Afrika'daki, Asya'daki nüfusu azaltmaya çalıştılar. Bunun en önemli nedeni şuydu. 1950'li yıllarda en büyük kaygı dünya nüfusunun çok hızlı büyüdüğü ve dünya kaynaklarının bu kadar hızlı büyüyen nüfusa yetmeyeceğiydi. Çünkü o günlerde İngilizler de hızlı büyüyorlardı. Yani nüfus olarak baktığınız zaman İtalyanlar, Fransızlar, onlarda bir nüfus erimesi söz konusu değildi. İngiliz ailelerin 3-4 çocuğu vardı. Bu birdenbire terse döndü bu süreç. O günlerde Batı'nın kaygısı bu Afrikalılar, Asyalılar çok hızlı ürüyorlar. Bizden daha çok çoğalıyorlar. Bu kadar kaynak bu kadar insana yetmez. Bu nedenle şu Afrika ve Asya'da nüfus kontrol faaliyetlerini başlatalım. Böyle bir düşünceyle başladı. Bu işe Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası sağlık kuruluşları, kültür kuruluşları da ön ayak oldular. Ve Afrika'da, Asya'da başta olmak üzere bütün dünyada az nüfusun çok iyi bir şey olduğu, ülkelerin zenginleşmesinin ancak nüfus azalmasıyla mümkün olabileceğinin propagandası yapıldı. Aslına bakarsanız bir Fransa'nın, bir Amerika'nın, bir İngiltere'nin, Almanya'nın zenginleşmesi hikayesi aslında nüfusun artması hikayesidir. İngiltere zengin olurken nüfusta bir patlama yaşandı. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl bu nüfustaki artışın ekonomik büyümeye çok büyük katkısı oldu. Fakat bu propagandalarda, biraz önce bahsettiğim propagandalarda buna hiç değinilmedi. Nüfus artışının bir felaket olduğu, Afrika'da insanlar açsa, açıksa, eğitimsiz ise, işsiz ise bunun en önemli nedeninin çok çocuk yapmak olduğu, bunlar özellikle bu toplumlara işlendi. Türkiye'de de buna benzer propagandalar 1950'ler, 1960'larda yavaş yavaş başladı. Aslında 1920'lerin, 30'ların Türkiye'sine bakarsanız, hatta 40'ların Türkiye'sine bakarsanız, Türkiye'de devletin temel gayesi nüfusu arttırmaktır. Hani var ya ne diyor? 10. yıl marşında da, o marşta da o Cumhuriyet'in ilk kadroları nüfusu nasıl artırdıklarıyla övünürler. 1950'lere 60'lara kadar Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin temel hedeflerinden bir tanesi nüfusu çoğaltmaktır. Fakat sonrasında 60'lı yıllarda özellikle başlayıp 70 ve 80'li yıllarda nüfusun ne kadar kötü bir şey olduğuna dair propagandalar başladı. Özellikle 80'li yıllarda bu çok sistematik bir hale geldi. Türkiye'de de nüfus azaltma, doğum kontrolü, nüfus kontrolü çalışmaları yoğunluk kazandı ve devlet eliyle de bu teşvik edildi. Devlet bu meseleye bütün bir bedeniyle ağırlığını koydu ve vatandaşlardan çok çocuk yapmamasını talep etti. Neyse konumuz Türkiye değil. Bu videoda Afrika'dan bahsediyoruz malum. O yüzden yeniden Afrika'ya dönelim. Şimdi o günlerde 1950'lerde Batı'nın kaygısı dünya kaynaklarının alan nüfusa yetmeyeceğiydi. Ama geldiğimiz noktada Batı'nın kaygısı biraz daha farklı bir noktaya geldi. Dünya nüfusuna bu kaynaklar yine yetebilir belki. Fakat burada asıl sorun beyaz ırkın kayboluyor olması ve siyah ırkın diğer ırkların beyaz ırka baskın geliyor olması. İkinci olarak başta Afrika olmak üzere ve Asya'da bazı Müslüman ülkeler işte Afganistan gibi, Yemen gibi, hatta Filistin gibi ama yani Filistin'i bunun dışında tutabilirsiniz. Bu ülkelerden Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük göçlerde muazzam bir artış olacak. Ve bu artış bu kıtaların, bu ülkelerin baş edemeyeceği bir düzeye gelecek. İşte bu nedenle hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve bunlarla sıkı fıkı ilişki içerisindeki uluslararası kuruluşlar Afrika'daki nüfusu azaltmak için özel projelere ağırlık vermeye başladılar. Bu projede en önemli hedeflerden biri Afrika'yı kısırlaştırmak veya nüfus artışını durdurmak, azaltmak. Doğum kontrolü alanında gelişen teknoloji bu projeleri daha da kolaylaştırmaya başladı. Hormonal enjeksiyonlar, implantlar, işte doğum kontrol hapları ve diğer teknikler öylesine ucuzladı ve bollaştı ki bunları Afrika'nın her köşesine ulaştırmak artık çocuk oyuncağı. Afrika'daki aile planlaması ürünlerinin büyük bir kısmını 3 kuruluş
temin ediyor. Yani Afrika'da şu an devam eden bu kısırlaştırma, nüfus azaltması, doğum kontrolü, artık ne derseniz, bu projelerin arkasında 3 önemli kurumun olduğunu görüyoruz. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir vakıf olan Bill ve Melinda Gates Vakfı. Bill Gates'i biliyorsunuz, Microsoft'un sahibi. Melinda Gates de onun eşiydi biliyorsunuz. Ve bunların ikisinin adına kurulmuş olan vakıf, Afrika'daki nüfus azaltma projelerinin baş mimarı diyebiliriz. Çok yüklü miktarlarda, milyarlarca dolarlık bir fonu Bill ve Melinda Gates Vakfı temin ediyor. İkinci kuruluş, ikinci önemli aktör Amerika Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı, USAID. Bu kalkınma ajansı bir devlet kuruluşu ama Gates Vakfı'yla ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışıyor. Üçüncü en önemli aktör ise Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, yani UNFPA dediğimiz kuruluş. Tabii bunların dışında da başka kuruluşlar var. Yani Avrupalı devletlerin NGO'ları, STK'ları veyahut da resmi kurumları da, kuruluşları da Afrika'da nüfus azaltma programlarının içerisinde bol miktarda yer alıyorlar. Avrupa Birliği kendisine başvuran Afrikalı devletlere bu konuda çok cömert yardımlarda bulunuyor. Projenin 3 önemli ayağı var. 1950'lerdeki 60'lardaki projelerde olduğu gibi Afrikalı kadınlara doğum kontrolünün önemi anlatılıyor. Bir tür propaganda faaliyeti gerçekleştiriliyor. Televizyonlar, gazeteler, internet vasıtasıyla sadece kadınlara değil bütün bir topluma. Yani siz fakir kalıyorsanız bunun nedeni çok çocuk olmasıdır. Çocuk sayısını azaltın, zengin olun. Çocuk sayısını azaltın, daha eğitimli olun, daha modern olun tarzında bir genel propagandanın yapıldığını görüyoruz. İkinci olarak kızların daha iyi eğitim alması ve daha iyi bir kariyere sahip olabilmeleri için bir tür özgür kız projesi gibi kadınlara dönük bireysel propagandalar yapılıyor. Sadece kadınları hedef alan, onları teşvik eden propagandalar yapılıyor. Buna eğitim faaliyeti de diyebilirsiniz ki genel olarak eğitim faaliyeti olarak bunlar isimlendiriliyor. Ve son olarak da toplum ikna ediliyor. Kadınlar ikna ediliyor, kızlar ikna ediliyor ve son ayak olarak da gerekli hormon iğneleri, enjeksiyonlar, implantlar ve diğer ürünler bulunuyor. Bunlar belli yerlerde depolanıyor. Kabilelere kadar, dağlara kadar, çöllerin içindeki küçük köylere kadar bunlar ulaştırılıyor, bu uygulamaya geçiliyor. Maksat kadınların artık ya hiç çocuk yapmamaları ya da çocuk sayısını 1-2 gibi çok minimum düzeye indirmeleri. Afrika'da bu tür projelerin geçmişi eski fakat çok fazla başarı sağlanamamış. 1970'lerde, 80'lerde ciddi başarısızlıkların olduğu düşünülüyor. Bunda da önemli unsurlardan birinin projelerde doktorların kullanılması olduğu iddia ediliyor. Doktorlar bu işlerde biraz gönülsüz davranmışlar. Doktor kullandığınız zaman süreçler yavaşlamış. Çünkü doktorların mesleki, tıbbi endişeleri var. Ve çok hızlı bir şekilde bu süreci ilerletmiyor. Kadını muayeneye aldığı zaman doktor hızlı bir şekilde biz sana hemen implant uygulayalım, seni tamamen kısırlaştıralım veyahut da senin çocuk yapma kapasiteni düşürelim. Böyle bunu 5-10 dakikada başaramıyor doktorlar. Böyle bir niyetleri de olmuyor. Çünkü bunun yan etkileri olabilir diye çok fazla kaygı besliyor tıp doktorları. Fakat hemşirelerin bu konuda daha kolay hareket edebildikleri görülmüş. Bir de hemşireye benzer böyle sağlık görevlisi, teknisyen veyahut da bir ara personel geliştirilmiş. Bu ara personeller veya hemşireler hepsi kadın ve doktorlar gibi bazı kaygılardan uzak insanlardan seçiliyorlar. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hemşirenin bir tanesi, adına hemşire diyoruz ama ne kadar hemşire onu da kestirmek kolay değil. İsmi hemşire. Bunlar mesela bir kadın kuaförüne gidiyor, bir markete gidiyor. Orada ilk yakaladığı kadına bunun ne kadar faydalı bir şey olduğunu anlatıyor. Ayaküstü o kadını ikna ediyor. 5-10 dakikada, 20 dakikada neyse artık bir muhabbet arasında ve hemen hemen 1 saat sonra da uygulamayı başlatıyor. Ve o kadın eşine sormuyor, ailesine sormuyor. Bunun yan etkileri nedir? Olumsuz bir sağlık sonucu doğurur mu? Bunları hiç düşünmeksizin anında böyle çok kısa bir sürede uygulama yapılıyor. Bu sayede projeler çok hızlanmış. Doktorlar aradan çıkınca
Afrika'da kısırlaştırılan veyahut da belli bir dönem üreme özellikleri durdurulan kadın sayısında patlama yaşanmış. Bu konuyu geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesi de ele aldı. Gana'da bir merkezi ziyaret etmişler. Orada yaptıkları görüşmeleri, röportajları paylaşıyorlar. O röportajlara baktığınızda da benzeri sonuçları görüyorsunuz. Projenin en ilginç noktası kadınların kocalarından, babalarından, kardeşlerinden gizlice bu işi yapıyor olması. Proje de bunu bu şekilde teşvik ediyor. Yani eşine söylemen gerekmez. Hani kocanın haberi olması gerekmiyor. Biz bunu uygulayalım diyor. Ve böylece karı koca olmalarına rağmen kadın tek başına bir uygulamanın içerisine girebiliyor. Yine New York Times gazetesine yansıyan röportajlara göre bu uygulama sadece 18 yaş üzeri kadınlarda değil, 15 yaş altındaki kızlarda da, yani evli olmayan çocuk diyebileceğimiz kızlarda da uygulanıyor. Ve orada verilen örneklerden bir tanesi 15 yaşındaki bir çocuk bu uygulamayı kendisine yaptırıyor. Oradaki hemşirenin kaygısı ise şu: biz diyor buna hani implant uyguluyoruz veya hormon iğneleri uyguluyoruz. Bu hormon iğnelerini amcası, babası görür ise kızın başı derde girebilir diye bir endişe paylaşıyor. Bu da çocuklara da bu kampanyaların yoğun bir şekilde uygulandığını bize gösteriyor. Batılı kaynaklar bunu teyit ediyor. Doğum kontrol uygulamaları Gana gibi Kara Afrika ülkelerinde son birkaç yılda anormal düzeyde patlama yaptı. Kadınların, kızların bu uygulamalara ilgisi müthiş, muazzam. Bunun en büyük nedeni kızların özgür olma isteği. Doğum kontrol yöntemleri hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyorlar. Müthiş bir propaganda da söz konusu. İnternet, sosyal medya bu işleri çok kolaylaştırdı. Köyün yolu yok. Köyde belki en temel modern ihtiyaçlar mevcut değil. Ancak herkesin elinde bir cep telefonu mevcut. Cep telefonu inanılmaz bir şekilde yayıldı. Ve bu cep telefonları sayesinde buradaki kızlar önce ikna ediliyorlar. Sonra da en yakın noktada bu uygulamalardan geçiriliyorlar. Genç kızların hayali kariyer sahibi olmak. Kadınların hayali ise şimdi o saate kadar işte 3 tane 5 tane çocuk yapmış ve yorucu bir hayatı var. Daha fazla çocuk yapmak istemiyor. Ve kocası da buna razı gelmeyeceği için bunu tek başına gizlice yapıyor. Bu işleri kolaylaştıran ikinci önemli neden ise nüfus kontrolü, doğum kontrolü ilaçlarının, hormonal enjeksiyonlarının, implantlarının fiyatlarındaki düşme. Bu konuda ilaç üreticilerinin çok büyük yardımı olmuş. Piyasaya çok daha uygun ürünleri bu firmalar çıkarmaya başlamışlar. Mevcut doğum kontrol seçeneklerinde ciddi bir artış gerçekleşmiş. Bazı firmalar batıda satamadıkları ilaçları da Afrika'ya kaydırmışlar. Afrika'da bedavaya yakın bir fiyata bunları dağıtmışlar. Afrika'da denetimin az olduğunu biliyoruz. Kullanım için işte o yasaklar, sınırlar, limitler çok düşük seviyede. Bazı kötü örneklerde de Afrikalıların denek gibi kullanıldığı da görülebilir. Fakat bunlardan daha önemlisi ilaç, implant ve enjeksiyon fiyatlarında çok ciddi düşüşler var. Ayrıca Gates Vakfı gibi bazı vakıflar, STK'lar bu işleri daha da kolaylaştırdı. Daha fazla para ayırmaya başladılar. Afrika'da nüfus artışı çok daha can yakıcı bir problem haline geldi ve bu nedenle de batılı firmaların, derneklerin bu işe daha fazla kaynak ayırmaya başladıklarını görüyoruz. Bağlayacak olur isek Afrika'da nüfus dünyanın geri kalanına göre daha hızlı artıyor. Bütün dünyada doğurganlıkta bir azalma var. Afrika'da da bir azalma var. Ancak Afrika'daki nüfus artışı hala Avrupa ile veyahut da Doğu Asya ile Amerika ile kıyaslandığında yüksek kalıyor. Bu da bazı ülkelerde ciddi kaygılara neden oluyor. Afrika'nın nüfusunun kontrol altına alınabilmesi Amerika için de Avrupa için de yaşamsal bazı sonuçlar doğuracağı için bu ülkeler Afrika'yı kısırlaştırmaya, Afrika'nın nüfusunu azaltmaya, en azından doğurganlık oranını daha da aşağı çekmeye büyük paralar, büyük kaynaklar ayırıyorlar. Bu iş için Afrika'da binlerce sağlık görevlisi ve diğer görevliler görev alıyorlar. Her gün binlerce kadına doğum kontrolü yöntemleri uygulanıyor. Bunların çoğunluğu eşlerinden habersiz bir şekilde bunu yaptırıyorlar. Bazı durumlarda çocukların dahi bu kampanyalara, bu projelere dahil edildiği anlaşılıyor. Ve bu sayede Gana gibi, Nijer gibi ülkelerin nüfuslarında
çok ciddi bir yavaşlama sağlanması hedefleniyor. Bunda kısmen başarı sağlandığı da söylenebilir. Şu anda iki grubun bu projelere ciddi direnç gösterdiği belirtiliyor. Bunların başında Müslüman nüfus geliyor. Mesela Gana gibi bir ülkede Müslüman azınlık bu projeleri kendilerinin yok edilme kampanyası olarak değerlendiriyorlar. Özellikle erkekler arasında bu projelere karşı direnç had safhada. Bu nedenle Müslüman kadınların yine kocalarından gizli olarak bu projelere dahil olduğu anlaşılıyor. Afrika çapında bahsettiğimiz projelere en çok direnç gösteren ikinci grup ise tıp doktorları. Tıp doktorları bu projenin çok sıhhi şartlar altında yerine getirilmediğini, kadın sağlığının, çocuk sağlığının birinci öncelik olarak ele alınmadığını iddia ediyorlar. Onların dirençleri var. Fakat kampanyalar öylesine büyük ve o kadar çok büyük paralar bu çalışmalara ayrılıyor ki bahsettiğimiz grupların bu projeleri durdurabilmesi pek de olası görünmüyor. Ama şunu söylemek yine mümkün. Afrika'da özellikle Müslüman olmayan ülkelerde, Müslüman olmayan nüfus arasında doğurganlık oranının bahsettiğimiz projeler sayesinde çok ciddi bir şekilde aşağıya doğru inmeye başladığını söylemek mümkün. Evet, bugünlük bu kadar. Nüfus konusunu konuştuk. Bu kanalın düzenli izleyicileri nüfus meselesine ne kadar çok önem verdiğimi biliyorlar. Çünkü önümüzdeki günlerde uluslararası ilişkileri şekillendirecek, ona yön verecek unsurlardan bir tanesi de nüfus değişimleri olacak. Nüfusların artması ve azalması olacak. Afrika nüfusunun nasıl bir hal alacağı ise önümüzdeki günlerin, önümüzdeki yılların uluslararası ilişkilerinin en önemli belirleyicilerinden biri olacak. Şimdi bu kadar efendim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.